Yeni bir videodan herkese merhaba. Hz. Muhammed'in İsra ve Miraç yolculuğu 621 yılında gerçekleşir. İlahi bir yolculuğun derinlikleri ve tarihsel yansımaları İslam tarihindeki en gizemli ve en etkileyici olaylardan biri olan İsra ve Miraç mucizesi sadece Muhammed'in ilahi bir yolculuğu değil, aynı zamanda da tüm Müslümanlar için manevi yükselişin ve ibadetin en büyük sembollerinden bir tanesini oluşturmuştur bugüne kadar. Ancak bu olayın yalnızca Kur'an ve sahih hadislerle sabit olan kısmı değil, farklı mezheplerin ve tarikatların kendilerine kutsallık atfetmek amacıyla uydurduğu hikayelerle nasıl zenginleştirildiği, nasıl değiştirildiği, nasıl genişletildiği de dikkate değer bir konudur. Bu videoda Hz. Muhammed'in gece yolculuğu olan İsra ve Allah'ın huzuruna yükselişi olan Miraç mucizesini hem dini hem de tarihsel bağlamda birlikte ele alacağız. Bunun yanı sıra farklı mezheplerin, mistik grupların ve tarikatların bu olaya nasıl kendi figürlerini ekleyerek Miraç anlatısını genişlettiklerini ve batıdaki oryantalistlerin bu konuya bakış açısını da birlikte tartışacağız. Ben de sizlere bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. Ancak bu olay sadece İslam tarihinde değil, evrensel mitoloji ve anlatılarda da çok derin izler taşıyan kahramanın yolculuğu yani Hero's Journey çerçevesinde de elle alınabilir. Joseph Campbell'ın bu teorisi kahramanın olağan dünyasını terk ederek bilinmeyen bir diyara yolculuk yapmasını, burada sınavlardan geçerek inanılmaz dönüşümler yaşamasını ve sonunda da kazandığı tüm bilgeliği, yani bu yolculukta ve sınavlarda kazandığı tüm bilgeliği toplumuna geri getirmesini anlatır. Hz. Muhammed'in İsra ve Miraç yolculuğu bu çerçevede incelendiğinde onun bir peygamber olarak manevi yükselişini ve ümmetine yani inananlarına getirdiği ilahi mesajları daha derinlemesine anlamamıza oldukça yardımcı olacaktır. İsra kelimesinin anlamı ve tarihsel bağlamına biraz bakmak istiyorum. İsra kelimesi gece yürüyüşü anlamına gelir Arapçada ve Hz. Muhammed'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesini ifade eder. Yani Mekke'den Kudüs'e. Bu olay Hz. Muhammed'in peygamberliğinin 11. yılında yani 621 yılında zor bir dönemden geçtiği sırada gerçekleşmiştir. Eşi Hatice'yi ve amcası Ebu Talib'i kaybetmiş, Taif'te büyük bir aşağılanmaya maruz kalmıştır. Tam da bu dönemde Tanrı ona bir teselli olarak İsra ve Miraç mucizesini yaşatmıştır. Burak atı ile Kudüs'e yolculuk ve peygamberlerle buluşmaya döndüğümüzde Muhammed Cebrail'in rehberliğinde, önderliğinde Burak adlı binek atı ile Mekke'den Kudüs'e götürülmüştür. Burak ışık hızında hareket eden, katırdan küçük ama merkepten büyük beyaz renkte bir varlık olarak tasvir edilir. İslam tasavvufunda Burak, insanın ruhsal yolculuğunu sembolize eden bir figür olarak da görülmektedir. Kudüs'te Hz. Muhammed peygamberlerle buluşmuş ve onlara namaz kıldırmıştır. Bu olay, İslam'ın geçmiş vahiylerin devamı olduğunu ve peygamberler arasındaki sürekliliği temsil ettiğini gösterir. Yani İncil'in ve Tevrat'ın ve ondan önceki kitapların devamını olduğu gösterir. Ancak bazı tarikatlar ve mistik çevreler bu buluşmaya kendi şeyhlerinde ve kutsal figürlerini de ekleyerek Miraç anlatısını biraz sulandırmışlar ve genişletmişlerdir. Bu olay kahramanın yolculuğu bağlamında kahramanın olağan dünyasını terk edip ilk sınavını verdiği çağrıya cevap verme aşamasına benzetilebilir aslında. İsra yolculuğunun ardından Hz. Muhammed Mescid-i Aksa'dan Sidretül
müntehaya uzanan bir yükseliş yaşar. Bu yolculuk fiziksel mi yoksa ruhsal mı sorusuyla yüzyıllardır tartışılan konulardan biri olmuştur. Bazı İslam alimleri bunun fiziksel, bazıları ise ruhsal olduğunu düşünür. Peygamberlerle buluşmaya geçtiğimizde 7 kat gök Hz. Muhammed ve bu 7 kat göğü aşarken farklı peygamberlerle karşılaşır. Birinci katta Adem, ikinci katta Yahya ve İsa, üçüncü katta Yusuf, dördüncü katta İdris, beşinci katta Harun, altıncı katta ise Musa vardır. Ve nihayet 7. katta İbrahim bulunmaktadır. Bu aşamalar kahramanın yolculuğundaki sınavlar ve müttefiklerle karşılaşma bölümüne çok benzer. En azından ben çok benzetiyorum. Hz. Muhammed burada önceki peygamberlerle buluşarak manevi rehberlik alır ve büyük bir dönüşüme hazırlanır. Sidretül Münteha ve Allah ile görüşme ise Sidretül Münteha yaratılmış alemlerin son sınırıdır. Hz. Muhammed burada Allah ile görüşmüş ve Müslümanlara namazın farz olduğu bilgisini almıştır. Bu nokta kahramanın yolculuğundaki nihai ödül aşamasına denk düşmektedir. Kanımca. Ancak Hz. Muhammed burada insanüstü bilgiye erişse de doğrudan ümmetine 50 vakit namazsızın farz kılınmasını kabul etmemiştir. Hz. Musa'nın tavsiyesiyle bu sayı 5 vakte indirilmiştir. Bu süreç kahramanın geri dönüşü ve kazandığı bilgeliği toplumuyla paylaşmasını temsil eder. Bazı İslam alimleri ise namazın 5 değil 3 vakit olduğunu iddia ederler. Tarihsel ve eleştirel bakış olarak ele aldığımızda olayın yorumu ve mezheplerin farklı görüşlerini bu bölümde göreceğiz. İsra ve Miraç'ın fiziksel mi yoksa ruhsal mı olduğu konusu İslam tarihindeki en büyük tartışmalardan bir tanesini oluşturur. Sünni İslam olayın hem fiziksel hem de ruhsal olarak geliştiğini bugün kabul eder. Mütezile ekolü Mirac'ın Hz. Muhammed'in ruhsal bir deneyimi olduğunu savunmaktadır bugün. Tasavvufi ekoller Mirac'ı her insanın yaşayabileceği bir manevi yükseliş olarak yorumlar. Hatta Hallacı Mansur ve Enel Hak söylemi yani ben Tanrıyım, ben hak olanım söylemi ise Hallacı Mansur 857-922 arasında yaşamıştır. Tasavvuf tarihinde en çok tartışılan isimlerden biridir. Enel Hak yani ben hakkım, ben Tanrıyım diyerek Allah ile bütünleştiğini ifade etmiştir. Onun takipçileri ve bazı mistik çevreler Hallac'ın da manevi olarak bir miraç yaşadığını ve ilahi hakikate yükseldiğini yani miraca yükseldiğini, Tanrı ile bir olduğunu iddia etmiştir. Hatta bazı tasavvufi eserlerde Hallac'ın ruhani miraç yaşadığı ve Allah'ın huzuruna çıkıp onunla konuştuğu dahi anlatılmıştır. Bu görüşler klasik İslam uleması tarafından şiddetle ama gerçekten şiddetle reddedilmiş ve Hallac dönemin Abbasi yönetimi tarafından dini sapkınlık suçlamasıyla idam edilmiştir. İbn Arabi ve manevi miraç kavramına biraz da bakmak isterim. Muhiddin Arabi 1165 ile 1240 yılları arasında yaşamıştır. Tasavvufun en büyük teorisyenlerinden biridir kendisi. O, miracı sadece Muhammed'in yaşadığı bir olay olarak görmez. Aynı zamanda her insanın kendi iç dünyasında bir miraç yaşayabileceğini, yine Joseph Campbell'ın yazmış olduğu gibi bir yolculuğa çıkabileceğini savunur. Vahdet-i vücut yani varlık birliği anlayışı çerçevesinde Tanrı ile Allah ile bütünleşme insanın manevi yükselişinin zirvesi olduğunu öne sürmüştür.
Bazı takipçileri İbni Arabi'nin de manevi miraç yaşadığını ve ilahi sırlara eriştiğini iddia etmişlerdir. Mevlana'ya bakmak isterim bir de. Mevlana Celaleddin Rumi ve aşk yoluyla miraca biraz göz atalım. Mevlana 1207 ile 1273 yılları arasında yaşamış. Miracı Allah'a aşk ile yükselmenin sembolü olarak yorumlamıştır. Ona göre insan aşk ile olgunlaşır ve nihayetinde Tanrı'ya ulaşır. Mevlana'nın eserlerinde sema törenleri de bir nevi manevi miraç olarak tanımlanmıştır. Bunu Mesnevi'de okuyanlar çok iyi görecektir. Her aşk bir miraçtır diyerek insanların Tanrı'ya aşk yoluyla varabileceğini, yükselebileceğini anlatmıştır. Abdülkadir Geylani ve Kadiriye tarikatının miraç yorumuna biraz bakalım. Abdülkadir Geylani Kadiriye tarikatının kurucusudur. Onun bazı takipçileri Geylani'nin de miraca benzer bir ruhsal yükseliş yaşadığını ve ilahi olan aleme kabul edildiğini savunmuşlardır. Hatta bazı menkıbelerde Abdülkadir Geylani'nin Tanrı ile, Allah ile konuştuğunu ve ona ilahi sırlar bildirdiğini anlatırlar. Bu biraz şirk koşmaya giriyor ama tabi İslam inancına göre bence yani sadece bir hikaye. Bu tür iddialar Miraç mucizesini yalnızca peygamberlere ait bir özellik olarak gören İslam alimleri tarafından kesinlikle reddedilmiştir. Nakşibendi tarikatı ise Silsile-i Saadat inancını benimsemiştir. Nakşibendi tarikatı Silsile-i Saadat yani peygamberlerden gelen manevi bir silsile anlayışına sahiptirler. Bu tarikata göre tarikatın büyük şeyhleri manevi olarak miraca yükselmiş ve ilahi sırları orada öğrenmişlerdir. Örneğin bazı Nakşibendi anlatılarında Bahattin Nakşibendi'nin 1318 ile 1389 yılları arasında yaşamıştır bu kişi. Ruhani miraç yaşadığını ve bu esnada Hz. Muhammed ile de görüştüğünü anlatırlar. Bektaşilik ve Hacı Bektaş Veli'nin ruhani miraç yorumu da göz ardı edilemez. Bektaşi geleneğinde de miraç insanın nefsi aşarak Allah'a ulaşmasını temsil eden bir metafor olarak görülür. Hacı Bektaş Veli'nin bazı menkıbelerinde onun da manevi olarak miraç yaşadığı anlatılmıştır. Bektaşi nefeslerinde ve menkıbelerinde Hacı Bektaş Veli'nin Tanrı ile, Allah ile konuştuğu ve miracın sadece peygamberlere has bir durum olmadığı savunulmuştur. Bunlar hepsi tartışmalı konulardır. Ben sadece bilgileri aktarıyorum. Bir de Şah-ı Nakşibend ve manevi miraç konusu bulunmakta. Nakşibendi tarikatının en büyük şeyhlerinden biri olan Şah-ı Nakşibend 1318 ile 1389 yılları arasında yaşamıştır. Kendi mistik yolculuğunu manevi bir miraç olarak tanımlamıştır. Bu kişinin bazı takipçileri şeyhlerin ilahi aleme yükseldiğini ve Allah ile özel bir görüşme yaptığını savunmuşlardır. Sonuç olarak da miraca eklenen mistisizm ve tarikatlerin rolü ise İsra ve Miraç İslam'da Hz. Muhammed'e özgü bir mucize olarak kabul edilir. Ancak tarih boyunca bazı mistik tarikatlar ve sufiler bu olaya kendi büyüklerini ve şeyhlerini dahil ederek Miraç anlatısını zenginleştirmişler, genişletmişler ve biraz fazla da sulandırmışlardır. Bu tür eklemeler İslam alimleri tarafından çoğunlukla bidat yani sonradan ekleme olarak görülmüş ve eleştirilmiştir.
birçok İslam alimine göre bu durum şirk koşmakla birdir. Ancak tasavvufi geleneklerde bu anlayış devam etmiş ve birçok evliyanın manevi miraç yaşadığı ifade edilmiştir. Bu konular İslam dünyasında tarih boyunca büyük tartışmalara yol açmış ve miracın yalnızca peygamberlere ait bir mucize mi yoksa diğer büyük ruhani liderlerin de, tarikat liderleri, mezhep liderlerinin de ulaşabileceği bir mertebe mi olduğu sorusu gündeme gelmiştir, getirilmiştir ve hiç gündemden inmemiştir. Batıdaki oryantalist yorumlar ise bu olayın hem Yahudi hem de Hristiyan mistik metinlerinden etkilenmiş olabileceğini de öne sürmektedirler. İsa'nın göğe yükselişine benzetilir. Ve Musa'nın dağda Tanrı ile buluşmasına benzetilir. Bazı akademisyenler miracı Hz. Muhammed'in bilinçaltı deneyimi olarak ele almıştır ki hala da bu durum tartışılır. Sonuç olarak İsra ve Miraç İslam inancında derin bir yere sahiptir. Bu olay Müslümanlar için namazı çağrıştırır, namazın önemini, Tanrı'ya yaklaşmanın yollarını ve ilahi sabrın mükafatını anlatır. Peki sizce Mirac'ın en önemli mesajı nedir? Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.